İlk nefesini alıyorsun. Ama öyle bebek pudrası falan kokmuyor ortalık. Burnuna gelen ilk şey hemen 50 metre ötede Ganç Nehri kıyısında yanan odunların ve etrafa saçılan baharatlı dumanın o keskin kokusu. Evet, yanlış duymadın. Hindistan'ın en mistik ama bir o kadar da kaotik şehri Varanasi'desin. Şanssızlığın daha burada başlıyor. Çünkü tam o sırada Hindistan'ın meşhur Kumbh Mela Festivali'ne denk gelmişsin. 100 milyon insan aynı anda nehre girmeye çalışıyor. Her yer ana baba günü. Annen seni kucağına alıp kutsasın diye nehre götürecek ama o kalabalıkta seni bir anlığına yere bıraksa üzerine basacak 50 bin tane guru adayı var. Yani hayata bir sıfır değil 10 sıfır geride başladın. Baban olması gerektiği gibi bir agori, annen ise bir agori yogini. Yani onları birer yamyam olarak düşünebilirsin. Henüz çok küçük olduğun için bunların farkına varamıyorsun. Şanslısın ki annen seni o mahşeri kalabalıkta Ganç nehrinde ezdirmeden belli bir yaşa getirmeyi başarıyor. Ama bu öyle normal bir büyüme süreci değil. Senin ninnin nehirdeki yanık odun sesleri, oyuncağın ise kutsal küller oluyor. 5 yaşına geldin. Diğer çocuklar kreşe gider. Sen Ganç'ın o meşhur basamaklarında, yani gatlarda takılıyorsun. Şansına o gün senin oyun alanından bir inek sürüsü geçiyor. Hindistan'da inekler kutsaldır. Onlara asla müdahale edemezsin. O kutsal ineklerden biri gelip tam senin meditasyon yapacağın yere armağanını bırakıyor. Normal bir çocuk olsa ağlayarak kaçardı ama Agori felsefesinde tiksinmek yasaktır. Baban gelip bak evlat, bu da doğanın bir parçası diyerek sana ilk büyük dersini veriyor. Çünkü onlara göre güzel ya da çirkin, temiz ya da pis yoktur. Her şey Shiva'nın bir parçasıdır. Banyo vaktin gelince annen seni tutup o rengi belli olmayan sulara sokuyor. Yanında ritüel çiçekleri ve küller geçerken senin sınıfın o tozlu gat basamakları oluyor. 15 yaşındasın. Hormonlar tavan ama senin eline telefon değil bir kapala veriliyor. Yani gerçek bir insan kafatası. Gurun diyor ki evlat bu senin artık hem tabağın hem de bardağın. Peki neden kafatası? Çünkü agoriler için kafatası insanın egosundan kurtulduğu en saf halidir. Hayatın geçiciliğini her yudumda hissetmen gerekir. Tam o sırada ulan bir sütlü çay içeyim bari diyorsun ama şanssızlığın yine devreye giriyor. Kafatasının bir kenarı çatlak çıkıyor ve içtiğin her şey üstüne başına dökülüyor. Üstelik vücuduna sürdüğün o meşhur ölü külleri 45 derece sıcakta cildini deli gibi kaşındırıyor ama kaşınmak bile yasak. Her yerin kül içinde benim suçum neydi diye düşünerek günlerini geçiriyorsun. 20 yaşlarındasın. Gurun seni en karanlık meditasyona, Şava Sadana'ya gönderiyor. Yani bir ölü üzerinde meditasyon yapman gerekiyor. Gece yarısı o sessiz mezarlıkta tam ruhsal aydınlanmaya yaklaşmışken bölgenin arsız maymunlarından biri tepene biniyor. Elindeki kafatasını kapıp kaçmaya çalışırken sen sabır çekiyorsun. Sen dünyadan kopmaya çalışırken yabancı turistler seni egzotik bir dekor sanıp bedavaya fotoğraflıyor. Bir de üstüne ay ne kadar korkutucu diye dalga geçiyorlar. Karizman yerle bir ama agorisin ya, sinirlenmek de yasak. Çünkü öfke seni bu dünyaya bağlayan en güçlü halattır. Geldik 30 yaşına. Artık tam bir agori babasın. Saçların düğüm düğüm olmuş, artık isimleri bile karıştırıyorsun. Tam artık aydınlandım, huzuru buldum diyorsun. Hindistan'ın o bitmek bilmeyen bürokrasisi kapına dayanıyor. Birisi gelip baba burası yeşil alan, burada ayin yapamazsın diyor. Sen evladım ben dünyadan koptum diyorsun. O sana vergi numaran nerede diyor. Modern dünya senin binlerce yıllık felsefeni bir kağıt parçasıyla sorguluyor. Neyse ki agori olduğun için en sonunda seni kendi haline bırakıyorlar. 30 yaşında, Ganç'ın kenarında, elinde çatlak kafatasın ve bembeyaz küllerinle otururken bir anlığına durup düşünüyorsun. Acaba İskandinav ülkelerinde sıradan bir ofis çalışanı olsam hayatım daha mı kolay olurdu? Sonra nehrin o sonsuz akışına bakıp en azından burada patron yok diyorsun ve huzura eriyorsun. İşte dostum, Hindistan'da bir agori olarak doğup o meşhur kesimin şanssızlığıyla büyümek böyle bir şey. Coğrafya kaderdir, agori olmak ise o kaderin en özgür ama en sert modudur. Videoyu beğendiysen like butonuna çökmeyi unutma. Bir dahaki hayatta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kal.